Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tam ölçülü, lezzeti, kıvamı, her şeyi yerli yerinde bir aşure tarifi vereceğim. Ve sizlere videonun başından aşurenin kıvamını göstermek istedim. Ve tarifime başlıyorum. Derin tencereye tertemiz yıkadığım yarım kilo buğdayı döküyorum. Üzerine 2 litre sıcak su ekliyorum. Ve şimdi tenceremi ocağa alıyorum. Bu işlemi gece yapıyorum. Yani yatmadan önce buğdayımı kaynatıp yatacağım. Buğdayım kaynadı ve şimdi ocağın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağını kapatacağım ve sabaha kadar bu şekilde bekleyecek. Yine geceden fasulyemi ve nohutumu da ıslatacağım. Bir su bardağı fasulye, yani 160 gram. Yine 160 gram bir su bardağı da nohutu sıcak suyla ıslatıyorum. Kapaklarını kapatacağım ve fasulye ile nohutu sabah haşlayacağım. Ve sabah oldu. Şimdi fasulyemle nohutumu haşlamak için düdüklü tencereye alıyorum. Düdüklü tencerede 15'er dakika haşlamanız yeterli. Üzerine biraz daha su koydum. Ve kapağını kapatıp bir 15 dakika haşlayacağım. Fasulyemi haşladım. Nohutumu da aynı şekilde haşlayacağım. Şimdi aşuremi yapmaya başlıyorum. Akşamdan ıslattığım buğdayımı görüyorsunuz, ne kadar güzel patlamışlar. Tenceremin altını yakıyorum ve üzerine 2 litre kaynar su döküyorum. Hafif karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kaynamasını bekleyeceğim. Buğdayım kaynarken ben diğer ıslatılacak olan malzemelerimi ıslattım. Kuru üzümümü ıslattım. Kayısımı küp küp doğrayıp ıslattım. Ve incirimi de yine küp küp doğrayıp ılık suyla ıslattım. Buğdayım kaynadı. Kaynadıktan sonra aşureme güzel bir aroma vermesi için yarım dilim elmanın üzerine 6 tane karanfili sapladım ve bu şekilde aşuremin içerisine bıraktım. Yine küçük bir çubuk tarçını da aşurenin içerisine bırakıyorum. Bu şekilde yarım saat kaynadıktan sonra onları içerisinden alacağım. Aşurem kaynamaya devam ediyor ve ilk olarak kuru üzümümü ekliyorum. ...45-50 dakika içerisinde aşuremiz hazır olacak. Ara ara kapağını kapatıyorum yine. Ve 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü ekliyorum. Ara ara lütfen karıştırmayı da unutmayın. Tavanı tutabilir. Kayısımı ekliyorum. Küp küp doğradığım. Kayısıyı da ekledikten sonra karıştırıyorum. Artık aşurem renklenmeye başladı. Ve bu videoda aşurenin lezzetinin püf noktasını da vereceğim. 1 çay bardağı, yani 100 gram pirinç ekledim. Aşuremin suyu güzelleşmeye başladı. Dediğim gibi yine ara sıra kapağını kapatıyorum, fakat bu kez yarım kapatıyorum çünkü taşma yapabilir. Ve
Aşurem bayağı bir kaynadı. Yarım saat oldu. Yarım saat sonra içerisine atmış olduğum tarçını ve karanfilli elmayı alıyorum. Aşurem biraz daha su istiyor. Üzerine tekrar 1,5 litre kaynar su ekledim. Nohutumu ekliyorum ve nohutun lütfen haşlandıktan sonra dış kabuklarını soymayı unutmayın. Fasulyeyi de ekliyorum. Bir adet küp küp doğradığım elmayı da ekliyorum. Ve 70 gram yani 1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem ekledim. Aşuremin suyunun güzelliğini görüyorsunuz. Hiçbir şekilde nişasta, başka tür bir şey kullanmadım. Sizlere de nişasta kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ve tencereme sığmadığı için küçük tencereye de bölmek zorunda kaldım. Yine küp küp doğradığım kuru incirlerimi de ekliyorum. Kuru inciri en son, yani ocaktan almadan 5-10 dakika önce eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü daha önce eklerseniz kuru incirler aşurenizin rengini değiştirebilir. Ve işte işin püf noktası, ocaktan almama 5-10 dakika kala içerisine 1,5 su bardağı yani 300 milim süt ekliyorum. Sütü ekledikten sonra da aşuremin rengini görüyorsunuz. Harika oluyor. Sütümü ekledikten sonra da ve son aşamada şekerini eklemeye geldim. Yaklaşık 4,5 su bardağı toz şeker ekledim. Siz yine de şeker miktarını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şekerini ekledikten 7-8 dakika sonra ocağın altını kapattım. Suyunun kıvamını sizlere daha yakından gösteriyorum. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer evinizde varsa portakal kabuğu rendesi de aşureye çok yakışıyor. O yüzden portakal kabuğu rendesi de eklemek isteyenler ekleyebilirler. Aşurem pişti. Ve şimdi komşularıma dağıtmak üzere servis tabaklarını alıyorum. Buradan da herkesin Muharrem ayını kutluyorum. Ve yapmış olduğunuz aşureleri Allah kabul etsin. Lütfen videomu buraya kadar izleyenler ufak da olsa bana bir yorum yazarlarsa çok sevinirim. Aşuremin üzerini bu gördüğünüz malzemelerle süsleyeceğim. Hindistan cevizi dövdüm. Bademim var ve kayısıyı ince ince doğradım. Bunlarla üzerini süsledim. Aşurem yemeğe hazır. Harika bir görüntüsü var. Gerçekten insanın ağzını sulandırıyor. Daha yakından bakabilirsiniz. Yaklaşık 45-50 dakika içerisinde hazır oldu. Tadına da bakıyorum. Gerçekten şahane olmuş. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.